Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya gelmişim 1944'te. Annemizin rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'a taşındık. Annem 11 sene kalp romatizması hastasıydı. 62'de vefat etti. Geldiğimiz zaman ilk Akbıyık, Sultanahmet'in Akbıyık semtine geldik. O geliş, bu geliş işte. Ondan sonra Tahtakale semtinde tezgahtarlık vesaire 1963'e kadar orada 63'te askere gittim, geldim. Biraz daha çalıştım. Ondan sonra kendi işimi kurdum Tahtakale'de. Orada ayrıldık, kapattık o firmayı. Ortağıma devrettim. Cağaloğlu'nda yayıncılık serüvenine başladım. 1969 Mayıs ayının 15'inde. Bir grup arkadaş önerdiler, yayıncılık müsaittir, gelişmeye müsaittir filan. Oraya geçtik. Yerebatan'da 69'da başladık. Tam 50 yıl geçti. Bu 50 yıl içinde mahalle ilk başladığımız yere dönersek, o günkü komşuluklar bir farklı. O sokakta yoğurt satanlar, boza satanlar, elma şekeri satanlar. Harika bir gündü, anlatılmaz. O günü yaşamak lazım. Bakkalımız vardı, hem kasap hem bakkal. Ahmet amca 2 tane padişah görmüş. İşte Akbıyık'ta bir uzun zaman kaldık. Sahil yolu yoktu bizim zamanımızda. Surlara vururdu. Sahil yolu sonradan yapıldı. Oradan işte Tahtakale'ye gittik, geldik. Cağaloğlu serüveni başladı. Cağaloğlu'nda da yayıncılığa başladık. Tabii o mesleğe ilk başladığımız zaman her mesleğin bir acemiliği oluyor. Kitap, perakende ve toptan başladık. Ondan sonra bir müddet sonra yayıncılığa başladık. Yayın devam etti. Böylelikle Cağaloğlu farklı bir yerdi benim gençliğimde. O yıllar nasıl farklı bir yerdi? Bütün gazeteler oradaydı. Ne kadar gazete varsa Cumhuriyet Yeşildirek'te. Hürriyet malum yerinde, matbaası orada. Milliyet orada, Tercüman orada, Günaydın orada. Ne kadar gazete var orada. Bu gazetelerin kullandıkları ham kağıtları, bobinleri Seka'dan gelir, geceden Ayasofya'nın önüne kadar o kadar kamyonlar matbaalara kağıt taşırlardı. Bobin, gazete kağıdı. Ve orada basılırdı. Milliyet'inki, Hürriyet'inki, hepsi orada, Tercüman orada basılırdı. Güneş Matbaacılık vardı bugünkü Metetepe'nin sokağında, o da gazete basardı. Ve çok hareketliydi. İnanılmaz bir kültür. Zaten Babali başlı başına bir efsaneydi. Oradaki İnkılap Yayın, ondan sonra diğer yayıncılar, yayının, kültürün merkezi Babali'ydi. Bir de Beyazıt'taki sahaflar. İstanbul'un, kültürün döndüğü yer sahaflar bir. Cağaloğlu'nda ayrı bir şey. Zamanla tabii yerleşim yerleri olunca her biri bir tarafa dağıldı. Şimdi hiçbir gazete kalmadı. Kitapçılar da kalmadı. Kitapçılar da artık üzerinden, internet üzerinden satış yapıyorlar. Nerede olması, mevki olması hiçbir şey fark etmiyor yayıncı için. İstanbul'un. Bir de eskiden tirajlar çok fazlaydı. Kitap yoktu. Kitap yani şu 2 elin parmakları kadar azdı. Yoktu kitap. Sonradan başladı. Öyle müşterilerimiz vardı. Her gün bugün ne çıktı diye takip eden kitap kurtları vardı, okuyucu o zaman.
Ne çıktı bu hafta? Hangi kitap var? Takip ederlerdi. Şimdi bunların hepsini kaybettik. Yayıncılık, depo bekçisi, depo kiraları arttı. Çok büyük rakamlar. Arkadaşım biri diyor ki, depomu tasfiye edeceğim. Bundan sonra satacağım kadar kitap basacağım. En fazla tiraj 1000. O kadar hem iyi kitap çıktı. O zaman kaliteli kitap. Yazarlar çok meşhurdu. Okunuyordu. O edebiyat okunurdu, şiir okunurdu. Diğerleri bir Sezai Karakoç, bir Necip Fazıl, diğer şeyler Yedi Güzel Adam okunurdu. Hakikaten çok okunurdu. Konferanslarını da dinledik. Cağaloğlu eski halk eviydi, sonradan MTTB oldu. Orada 5000 kişi belki lebelep 3 saat dinlesek yorulmuyorduk. O kadar da şey vardı, talep vardı. Her cumartesi okul olmadığı için bütün üniversite talebeleri gelir. Orada bir ayrı okuldu. Ayrı bir mektepti. Cağaloğlu serüveni epey sürdü. Basın Yayın Birliği'ni kurmak icap etti. Onu kurduk. Ondan sonra meslek birliğini kurduk. Çünkü bireyler tek olarak bir şey yapamazlar. Ancak büyüyünce sektör problemleri de oluyor, meseleleri oluyor. Bu meseleleri tek başına çözmesi mümkün değil. Ancak STK'lar olarak güçlü olursa sizi siyasiler de kale alıyor, herkes kale alıyor. Uluslararası Frankfurt Fuarı'nda biz yokmuşuz bundan 20 sene önce. Kaç sene olmuş o uluslararası fuar, Türkiye yokmuş. Sonra Kültür Bakanlığı katıldı. Şimdi orada da biz 2007'de galiba konuk ülke olduk. Konuk ülke ne demek? 60 ülke katılıyor. Bu 60 ülkenin sırasıyla her sene bir ülke konuk ülke oluyor. Biz de o zaman Türkiye'deydi sıra. Güzel bir tanıtım fırsatı. Diyor ki istediğin gibi Almanya'nın her yerinde Türkiye'yi tanıt diyor. O kadar ucu açık. Ve Cumhurbaşkanımız Alman Cumhurbaşkanı ile beraber açtılar fuarı. Şimdi orada yayında da biz varız diyoruz. Kültürde de biz varız diyoruz. Edebiyatta varız diyor. Orada kitap satışı yok. Orada telif satışı var. Orada kitap satışı yok. Kitap ne zaman? Kapanacağı zaman oradaki Türkler, meraklılar gelir. Geri dönmesin diye onları verirler. Yoksa kitap satışı, orada telif satışı var. Müthiş telif satışı var. Şimdi bu küçük yavaş yavaş başladı. Şimdi tam şeyine girdi. Biz telif satıyoruz. Dünyanın her yerine telif satıyoruz. Ve uluslararası diğer fuarlara da katılıyoruz sektör olarak. Ben 2014'te noktayı koymak zorunda oldum. Çünkü geriden gelen bir evlat yok bu işi yapacak. Biraz da çok kartelleşti, büyüdü. Ufak boylu şeylere hayat hakkı kalmadı neredeyse. Noktayı koyduk 2014'te, Eylül ayında noktayı koyduk. Şimdi STK'larda, vakıfta, hizmet yapmaya çalışıyoruz gücümüzün yettiği kadar. Bunun dışında Suriçinden bahsedersek, mahallemizde birazcık bahsettik. Komşuluklar o zaman çok farklı. Herkes birbirini tanır, ihtiyaçlarını görür. Halinden, hastaysa yapabileceği kadar şey gelirse. O günler daha bir farklıymış. İlgilenirlerdi. Garip kuraba, fakir fukara, durumu olan, olmayan. Yani hiç de bir şimdiki gibi hormonlu şey yok. Affedersiniz, katır sırtında manav zerzevatçı geldi hanım. Zerzevatçı geldi. Kapının önüne manav gelir. Öyle market falan yok. İstediğin patlıcanı, biberi, domatesi alırsın.
Yoğurtçu gelir. O günkü komşuluklar, o günkü yaşam çok çok farklıymış. Kadıköy'den konudan konuya geçiyoruz. Bakmış üst kattan komşusu bir yere hazırlanıyor, gidecek. Komşu, nereye gidiyorsun? Demiş ki İstanbul'a gidiyorum. Kadıköy'den diyor ki İstanbul'a. İstanbul Suriçi. Bana şimdi sorarlar. Çeşitli zamanlarda espri olsun diye diyorum. İstanbul'da oturuyor kendisi de. Soruyor nerede oturuyorsun şimdi? Semt hep sorarız ya. Ben İstanbul'da oturuyorum. Yani ben Bakırköy'deyim, İstanbul'da değil miyim, sayılma? Sur dışı sayılmaz diyorum. Suriç İstanbul. İşte arz ettiğim gibi annemin rahatsızlığı, bir doktorumuz vardı. Dedi ki bu hastalık memlekette olmaz. Çünkü yokuş çıkmayacaksın, sinirlenmeyeceksin. Bir sürü sebepler saydı. Buraya gelsin, benim kontrolümde olsun dedi. Kucağında, kundakta kardeşimle beraber geldiler. Biz orada kaldık ablamla. Okula devam ettik. Bir sene sonra geldik beraber. Üsküdar'a geldik. Üsküdar'dan sonra işte yerleştik. Misafir kaldılar. Teyzem, iki teyzem daha önce gelmişlerdi. Onların yanında misafir kaldık. Sonra taşındık. O gün, bugün o Akbıyık yok. Hiç aile kalmadı. Tamamen turizm odaklı oldu. Bir tek o zamanki nüfusla şimdi arasında eski Eminönü aşağı yukarı en son belediye döneminde kapanmadan 30-40 bin arasında nüfus vardı. 300-500 tane farkla belediye başkanı kazanıyordu. Yani o kadar küçüldü. Şimdi tamamen o Akbıyık'ı tanıyamaz eski oturanlar. Tamamen kabuk değiştirdi. Tamamen. Sultanahmet'te oturduğumuz 2 ev değiştirdik orada. Bir evimiz düz ayaktı böyle. Dedik ya fakirlik var. Duvardan adeta böyle su akar, rutubet vardı. O günün parası 100 lira kirası vardı. 5 nüfus varlıyorduk orada. Ondan sonra işte bir başka yere geçtik falan. Gene Akbıyık'ta. Yani çok meşakkatli geçti o yıllarımız. Genelde bizim hemşehrilerimiz ağırlıklıydı. Akbıyık şöyle ağırlıklıydı. Aşağı yukarı %50'nin %60'ın üstünde o sokakta aynı ilçeden hemşehrilerimiz otururdu. Birbirlerini tanırlardı. Çeşitli mesleklerden iş adamları. Orayı tercih etmediği sebep Sultanhamam'a yürüyerek Yeşildırak'tan işine gidip geliyor. Yürüyerek gidip vasıta yok. Bazısı tramvaya binerdi Eminönü'ne kadar. Yoksa yürüyerek gider, yakın olması için tercih etmişler. Akbıyık'ı yakın olduğu için tercih etmişler. Çocukluğumu yaşamadım ki ben hep önümüze bir küçük bir şey verdi. Aksekililer öyledir. İşportadan başlar, ondan sonra fabrikatör olur. Yazın tatilde bile götürür bir yere verir, orada çalış der. Niye çalış? Hayatı öğren. Daha oradan küçük fidanken başlıyor şey bizde. Çocukluk yaşamadık ki. Çocukluk öyle sokakta yaz tatilimiz falan olmazdı bizim. Bayramlar evlerde olurdu. Birbirlerine gider bayramlaşırlardı. Hatta bir bayram anım var. Bizim teyzemlerin bir akrabası Levent'te o zaman küçük bahçe içinde ev yapmışlar. Bayramlaşmaya geldiler. Saat 3 falan oldu. Biz gidelim dediler. Tilkiler falan bizi parçalar. Saat 3. O kadar. Birinci Levent'te ev yok. Birkaç tane ev var. Bir tanesi de onlar ev yapmışlar. Geç kalırsak bizi diyorlar tilkiler parçalar. Yani komşuluklar iyiydi. Komşuluklar zaten bugün komşuluk yok.
Apartmana giriyor, ona selam vermiyor, o ona selam vermiyor. Nasılsın demiyor. Böyle yabancı birisi gibi 20 sene oturmuş, bir merhaba bile dememiştir. Asansöre biner gider. Böyle bir şey bizim hafızalarımız, bu şeyler kabul etmiyor bunu. Düşse orada ilk komşu el atacak. Ayağa kaldıracak. İlk bir müdahaleyi o yapacak. Nasıl bir şey? Bunu benim hiç aklım, mantığım almıyor. Şimdi bizim gençliğimizde yazlık sinemalar vardı. O da işimiz dedik ya, öyle sokakta gezmek yok. Şimdiki vakfın yerine Sultanahmet Meydanı var. O zaman o park falan yok. Bisikletçi bir Alaaddin Usta vardı. Bisiklet kiraya verirdi. Sıbyan Mektebi'nin altında. Ondan bisiklet kiralardık. 25 kuruş, 30 kuruş bisikletle gezelerdik. Orada da kale vardı, top oynanırdı. En çok benim unutamadığım anım Gülhane Parkı. Nasıl Gülhane Parkı? Mayıs ayında bahar şenlikleri diye başlar. Orada 2 tane profesyonel tiyatro vardı. Aziz Basmacı Tiyatro, profesyonel. Gülhane Parkı'nın içinde 2 tane. Karagöz Hacivat oynatılırdı. Canlı. Bir havuz başında kahve, çay ocağı gibi. Orada oynatılır kukla. Şimdiki bu Fuat Sezgin Hoca merhumun müzesini yaptığı yerde, hemen o çağrı sunu olduğu yerde Karagöz Hacivat. Işıklandırırlardı. Işıl ışıl olurdu. Affedersiniz, eşek arabası. Oradan biner, Sarayburnu'na çocukları taşır böyle. Hani bayramlarda olur ya. Artık orada bir de hayvanat bahçesi vardı. Yani cazipti. İstanbullular oraya geliyorlardı. Cıvıl cıvıl oluyordu. Son zamanlarda kapanmadan önce biletle giriliyordu. Herhalde sembolik bir para ödeniyordu ki yıllık kaç kişi giriyor çıkıyor öğrenmek içindi bu. Buna rağmen orası İstanbul'un adeta yani tarif edilemeyecek kadar güzel bir vakit geçirme yeriydi. Gülhane Parkı çok büyük malum. Şimdi Gülhane Parkı o eski şeyden eser yok. Hiçbir eser yok. Efendim, babam rahmetli oradan sandalla sabah denize girerdi işe gitmeden. Akşam işten gelince sandalla gene denize girerdi baba. Köşkün bahçesinde bağlıydı. Teyzemlerin oturdukları evdi misafir. Sahil yolu serüveni şöyle başladı. Vatan Caddesi'ni genişletme çalışması yaptığı zaman o zamanın idarecileri oradaki çok kelime de yani yetmiyor. O kadar çok bir harfiyat çıktı ki bu harfiyat nereye dökecek? Düşünmüş ki ben bunu Sirkeci'den başlayayım, sahil yoluna yol yapayım, değerlendireyim. Başlamış sahil yolu serüveni oradan gelen malzemelerle, fakat malzemeleri yazın döküyor oraya, yapacak iş makinesi şey yok. Kış lodos geliyor, olduğu gibi yıkıyor. Çok meşakkatlerle o zamanın Başbakanı Adnan Menderes Aydın'daki çiftliğinden iş makineleri, dozerler, kepçeler getirerek bu kıt imkanlarla, yani tabiri caizse iğneyle kuyu kazar gibi serüveni öyle sahil yolunun bitmiş halini ben o zaman çocuktuk, işte bisiklete biniyorduk. Daha trafiğe açılmamıştı. Denetlemeye gelmişti. Orada gördüm ben. Camı açtı, çocuklar nasılsınız diye sordu. Sahil yolu böyle gelişti. Sonra sahil yol Vatan Caddesi'ni yıkıma başlayınca Sur'a gelmiş dayanmış. Şimdiki Edirne Kapı Sur'un olduğu yer bildiğimiz Sur.
Peki bitirdin. Nereye gidecek ileriye? Devam edecek. Yol yapıyorsun, açıyorsun. O zamanın şeysi sit alana ilgili şeyler siyasi mülahazayla yıkamazsın suru, yapamazsın suru, edemezsin suru. Eli kolu bağlı kalıyor. Bunlara diyor ki size diyor bir proje yapıyor. Onlara söylemiyor. Diyor ki sizi diyor yurt dışına ilmi konferansa hepsinizi orada bir şey düzenletiyor dışarıda. Bunların hepsini o tarafa gönderdiği zaman yıkıyor. Gelip bakıyorlar ki yol açılmış. Kimi kime şikayet edeceğim? Birisi başbakan. Nelerle açılmış orası? Tarif edemem. Millet Caddesi bugün Çapa'nın olduğu yer. Araç dönerken evin dubasına çarpacak gibiydi. O kadar dardı o yollar. O kadar dardı yani. Şimdiki ne var bunda? Yani o kadar genişletti. Şimdi yetiyor mu Vatan Caddesi? Yetmiyor. Ben şeyden geliyorum, Bahçeşehir'den misal veyahut Başakşehir'den Ramazan'da şeye geliyorum, eski Luna Park dediğimiz o şeye. Oradan Aksaray'a 2 saatte arabayla geçemiyorum. Vakfa gideceğiz iftara. Yanımdaki arkadaşa dedim, hocam sen in de buradan vasıtayla git, ben gelirim dedim. Varana kadar yatsı oldu. Yani düşünün. Çok şartlar. Sonra şeydeydi, İstanbul garajı, Sirkeci'deki tren istasyonunun Gülhane'ye bakan duvarı tarafında ta caddeye kadar uzanırdı. İstanbul'un otogarı orasıydı. Türkiye'nin her yerine otobüs oradan kalkardı. Uzun burunlu araçlar vardı. Ben askere de oradan gittim. Ambarlar bir üstündeki Ebu Suud Caddesi'ndeydi. Türkiye'nin bütün ambarları oradaydı. Hal neredeydi? Hal Unkapan'da eski ticaret odasını geçince İstanbul Hali orasıydı. Nesini? Hangi tarafına? Ulaşım bizim fazla bir Akbıyık'la Tahtakale olduğu için tramvaya çok binerdik. Çocukluğumuzda arkadan asılırdık. Para vermemek için 2. vagonun arkasında bir demir var. Derlerdi ki asılma depoya gider. Depoya gider yani tramvay boş. Hedefe gitmez bu depoya götürür seni. İçeride bilet satılır o zaman. Biletçi gelir böyle bir kovalar filan. Ondan sonra trafik fazla yok. Toplu taşımda tramvay vardı bizim bu tarafta. Otobüsler çok azdı. Marmara Rektörlüğü'nün oradan İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ydi orası. Rektörlüğün olduğu yer. Feriköy Sultanahmet otobüsü kalkardı oradan. 74. Tam önünden. Feriköy Sultanahmet. Tramvayın güzergahı Bahçekapı var, ticaret odasının arkası. Bahçekapı'dan Yavuz Selim önce, çünkü Edirne Kapı falan yok. Sonradan Edirne Kapı oluyor. Edirne Kapı, Bahçekapı arası oluyor aks olarak. Eminönü'nden de tramvay Bebe'ye kadar var. O üniversitenin önünden giden adeta nasıl efsane, üniversitenin önünden tramvay gidiyor, efsane o. O şadırvan var, ortada bir güzellik var. Tramvay o zaman nüfus kalabalık değil, içinde bilet satılır hatta. Boş bir yer buldum, oturdum tramvayda. Ama bir ara bir baktım bir gölge var yanımda. Bir baktım yaşlı bir amca. Paşayı görünce aniden bir paşayla karşılaşırsa asker nasıl esas vaziyete geçer? Hemen kalktım suçlu hissederek kendimi, yani ben niye bu amca ayakta gitsin? Amca buyur, kusura bakma diye ikram ettim. İlgisini çekmişim.
Başladı sorgulamaya. Sen okuyor musun, ne yapıyorsun filan. Dedim biz 5 kardeşiz. Babam biz aile fakirdir. Annem hasta, onu tedaviye uğraşıyor filan. Bizim ekonomik durumumuz müsait değil. Ben okuyamayacağım dedim. Peki oğlum dedi. Sen dedi bir kart verdi bana. Benim oğlum Deniz Harp Okulu komutanı. Onun babasıyım ben. Bu kartımı al, sen ona git. Seni o velisi olur senin onun. Seni dedi üniversiteden mezun olana kadar seni hiç masraf ettirmeden okutur dedi. Sevindim tabii fakat imkanlarımız gene baştan dediğim gibi fakirlik var. Fakirlik var. Ben 25 lira haftalıkla çalışıyorum. Rahmetli annem 40 yaşında vefat etti. 62'de. Pfizer diye bir hapı vardı onun. O da 25 liraydı şişesi. Haftalığımı alır gider bir şişe ilaç alır. Ona götürürdüm haftalığımı. Yani fakir böyle. O bakımdan yani o tramvay şeyi böyle. Mesleğe yayıncılığa işte arkadaşların teşvikiyle Tahtakale'den iş yerini askerden sonra bir ortaklık iş açtık Zazağı'nda. Ondan sonra yayıncılık şeysi başladı arkadaşlarda. Bir küçük adi ortaklık 6-7 kişi küçük şeyle bir genişletelim diye başladık o niyetle. Başladık. Güzel gitti. İyi gitti fakat tatmin etmedi arkadaşları. Kimisi inşaatçı, kimisi kuyumcu. Buradan yatırdığı şeyi kurtarmadı. Yavaş yavaş hepsi ayrıldılar. Üstümüzde kaldı. Biz son ana kadar götürmeye çalıştık. Birisi geldi bana dedi ki Tahtakale'de oraya Cağaloğlu'na gittiğimde Malatyalı bir yayıncı. Sen dedi Tahtakale'yi bırakıp niye geldin buraya dedi. Orada dedi daha kazançlı bu kitapçılıkta var. Dedim ki ben 2 türlü kazanacağım. Nasıl yani? Hem maddi gelir elde edeceğim, kendim geçineceğim. Hem de manevi kültüre hizmet edeceğim. 2 türlü düşünüyorum ben. Tek düşünmüyorum. Evet orada çok para var. Ama o para beni nereye götürecek, sürükleyecek? Belli değil. Öyle bir hayata sürükleyecek ki kumara mı götürecek? Başka gayrimeşruya mı götürecek o para? Ama şimdi böyle değil. Ben burada hem kültüre hizmet edeceğim hem de nafakamı temin edeceğim. Bu arada kitapçılık yaparken çevremizdeki üniversite okuyan talebeler, kitaba meraklı olanlar uğrarlar. Onlara bir çay söylerim. Sohbet ederiz. Giderken mutlaka bir tane kitap hediye ederim onlara. Al şu kitabı oku. Bir tanesi 2 kişi söyledi bunu. Dernekler il başkanı, il müdürü bir gün aradı beni. Seni biriyle tanıştıracağım. Ben STK'larda 50 senem geçti. Tam 50 sene. Sultanahmet'te misin? Sultanahmet'teyim. Buluşalım, buluştuk. İçişleri Bakanlığı'nda daire başkanı. Tanıştıracak beni. Güzel bir düşünce. Dedim ki bu kaçağı nerede buldun dedim. Müdüre döndüm. Bunu ben arıyordum ya. Nereden buldun getirdin dedim. Sen de dedi tanımadığın yok. Abi dedi herkesi tanıyorsun. Ondan sonra döndü dedi ki o İçişleri Bakanlık'taki görevli müdür. Biz öğrenciliğimizde kitap evine uğrardık. Bize kitap hediye ederdi. Onun verdiği kitapları okuyarak bugün bu şeydeyiz. Bu mahallede oturuyoruz. Eğer o olmasa biz başka mahallede olurduk. Onun verdiği kitaplarla büyüdük. Bu hale geldik, şuurlandık gibi söz sarf etti. Bir tanesi de Bakırköy'de eczacı. O hemşehrim benim. O söyledi. Biz de okurken üniversitede geçerdik oradan. Sultanahmet'i bir gezelim. Yol üstündeydi benim kitap evi. Uğrar, hoş beş babasını falan tanırdım. Ona da kitap hediye. Hep gelen talebeye ben kitap verirdim. Dedi ki
bir toplantıda Osman Keleş dedi ki, bu dedi Ramazan abinin verdiği kitaplarla biz büyüdük, yetiştik diye onlar söylüyor. Kitap o kadar önemli. Bugün yine medreseye grup grup öğrenciler getiriyor hocaları. Onlara da kitap hediye ediyorum. Ben köprü vazifesi görüyorum. Faydalı gördüğüm Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa kitabı var. Onu çok faydalı, milyonlar basılmıştır o. Lise talebesi oluyorsa getiriyor, ondan veriyorum. Bir başka kitap var, seviyelerini çok iyi hesap ediyorum. Bugünlerde verdiğim kitap farklı. Fuat Sezgin Hoca merhumun bütün ömrünün özeti. 2 tane küçük kitapla sığdırmış konferanslarım. Okudum, tavsiye ederim. O kitabı hediye ediyorum. Fuat Sezgin Hoca'nın. Şimdi o çocuklar okurlarsa medeniyetimiz neymiş, ne değilmiş, mucitlerimiz kimmiş, matematikte, fende, tıpta kimmiş dünyaya şey yapan, Amerika'nın keşfini kim yapmış? Christopher yok. Piri Reis haritasıyla. İşte şeyini bilsin. Geçmişini bilsin ki geleceğine faydalı olsun. O bakımdan hep kitap hediye ederim. Nereye gidersem. Ben şimdi birisi evlenirse ona da öyle bir kitap götürürüm. Evlenme şeysi ben kitap götürürüm. Şeker, çerçeve, resim bir şey değil. Senelerdir kitap götürürüm. Evinde bulunsun. O okumazsa bir okuyanı bulunur. Baytan Yayın Evi tam Yerebatan Sarayı sırasındaydı. Orada 45 numara ama doğuşunu ben size biraz serüvenini anlatayım. Oradaki küçük bir mescit var. Yerebatan Camii denilir. Halbuki Yerebatan değil. Onun banisi Üsküplü İbrahim Ağa yaptırmış o mescidi. Yerebatan olduğu için Yerebatan ismi geçiyor. Oranın hocası o zaman çift vazife yapabiliyor kanuna göre. Çok meraklı kitaba 5 yaşından 93 yaşına kadar hep ilim yapmış. Sahaflar Çarşısı'nda boş vakitini orada geçiriyor. Nasıl geçiriyor? Gelen kitaplar var eski Osmanlı ulemasından. Oraya geliyor. Onlardan alıyor kitapları. Orada satılan sahaflardan. Hemen Kapalı Çarşı'da şöyle 3-5 metrekare küçük bir dükkan kiralamış. Getirip oraya koyuyor kitapları. Vazifesini hiç aksatmaz. Çok titizdir. Vazifesinde bulunur. Boş zamanını sahaflarda geçirir. Orada bir terzi varmış. Ne yapıyorsun sen orada demiş komşu, yakın komşu. Hiçbir şey yapmıyorum, kitapçılık yapacağım demiş. Ya burada sahaflar yanında, sen deli misin demiş, burada kitapçılık olur mu? Sahaflar burada, buraya kim gelir demiş. Gelmezse kendim okurum demiş. Orayı depo gibi kullanıyor. Göreve geliyor Yerebatan'a. Gel zaman git zaman açamıyor. Tabii vazifesine dikkatli olduğu için. Başlamış isyan etmeye Agop terzi. Kirkor mu, Agop mu? Eskiden orada terziyim, gene terziymiş komşu. Yahu demiş, danışma memuru oldum. Açacaksan aç şurayı demiş. Hani kitap kimse gelmez diyordun ya demiş. Hani kimse gelmezdi? Orada başlamış bizim Baytan Yayın Evi'nin serüveni, öyle başlamış mayası. Ondan sonra Feyiz Yayın Evi diye Ali Fikri Yavuz Hoca ile Beyazıt'ta bir iki kitap basmışlar. Ondan sonra Baytan ortaya çıkıyor. Baytan Yayın Evi çıkıyor. Ben aşağı yukarı 30 seneye yakın yalnız Kur'an-ı Kerim bastım. Kur'an-ı Kerim üzerine ihtisas olarak bastım. Fason bastırıyordum. Bir gün Ankara'dan aradılar. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Dediler Perşembe günü saat 11'de yerinde misin? Yerimdeyim. Seni ziyaret edeceğiz. İyi.
Buyurun. Geldiler. Dediler ki başkanımızın selamı var. Biz daire başkanı. Bir de kıraat kurulu başkanı. İkisi gelmiş. Onlara görev vermiş. Niye görev vermiş? Bütün Kur'an-ı Kerimler incelemeye tabi tutulur Diyanet tarafından. Mushafları İnceleme Kurulu. Bunun tarihi de Sultan Hamid'e dayanır. Ben inceledim tarihini. Dünyada ikincisi yok. Gayrimüslimler basıyormuş o zaman, matbuatta hakimmiş. Fetva sormuşlar. Bunların bastığı olur mu, olmaz mı filan. O zaman bir şey geliştirmiş, kurulu kurmuş. Sultan Cumhuriyet'ten önce. Şimdi orada başkan kıraat kuruluna girmiş, masada otururken bir kitap gözüne ilişmiş, incelenen. Bu demiş, kimin güzel bir şey demiş bu demiş. Bunu gidin görüşün de biz prestij kitap olarak basalım. Prestij kitabı şöyle, yayınları var, yayın dairesinin. Bir de Diyanet Vakfı'nın yayınları var. Bunların dışında yurt dışına giderken hediye götürmek için, bir de gelen misafirlere hediye vermek için o kadar beğenmiş ki Osmanlı hattı, güzel hat. Çok ünlü 2 hat var. Bir Hasan Rıza Efendi'nin yazdığı, bir de Hafız Osman'ın yazdığı. Hafız Osman birkaç çeşit var. Ama Kayıszade harikaya ulaşmış. Onu ben çok geliştirdim. Taş baskısından. Çok hoşuna gitmiş. Dedi ki biz bunu prestij basmak istiyoruz. Ticari amacımız yok. Bize izin verir misin? Talep etmişsiniz de, beğenmişsiniz de hayır denilir mi? Peki dedik. Bastık onlarla. Ama hafızam biraz daha geriye alırsam, sararsam, yurt dışından Suudi Arabistan, dünyada basılan Kur'an-ı Kerimler'den bir Kültür Bakanlığı 365 gün açık olan bir sergi planlamış. Türkiye'den de istemiş basılanlardan örnek. Türkiye'de işte şunlar basılıyor. Göstersin dünyadakilerden. Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Diyanet'ten istemiş ama zaman çok az kalmış bu bürokratik işlemden. Aradılar, dediler sizinkini uygun gördü başkanlık. Verir misiniz oraya göndermek için? Dedik ki hoşuna gittiyse veririz. Bize iftihar, gurur olur. Türkiye'mizi böyle temsil edeceksek filan. Verdik, gitti. Bize teşekkür yazısı geldi. Bu sefer Dubai'ye gitmiş Sanayi Bakanı Ali, soy ismi hatırıma gelmeyecek şimdi. Sanayi Bakanı gitmiş. Ticaret Bakanı mı, Sanayi Bakanı mı? Ali Coşkun. Dubai'de de buna benzer bir açılışa katılmış. Türkiye'de güzel şeyler yapılıyor. Niye yok Türkiye burada demiş yanındakilere. Hemen faaliyete geçmişler. Oradan da bana ulaştı. Dubai'de gönderdik. Oradan da teşekkür yazısı geldi. Yayıncılık serüveninde belki büyük rakamlar kazanmadık ama Türkiye'yi orada temsil ettik. Suudi Arabistan'da, Riyad'da, Dubai'de ve Frankfurt'ta. Hattat Hamit Hoca sağlığında çok görüşürdüm. Hattat Hamit Hoca bir tane Kur'an-ı Kerim yazdı. Yazarken gördüm ben. Şimdi Hizmet Vakfı basıyor onu. Hasan Rıza'yı karşısına almış. Derler ki hattatlar, küllü hattatlar cahilün. Niye? Bilmezler. Hafızlık bilmezler, Arapça bilmezler. Fotoğraf makinesi gibi gördüğünü nakşederler. O da öyle yazıyordu. O basıldı. Almanya'da basıldı sonra. Basıldı, Beyrut'ta filan basıldı. Sözleşmeleri yaptılar, ben bulundum. Harika işler çıktı. Harika eserler çıktı. Hamit Hoca ile tanışma fırsatımız oldu. Hamit Aytaç. O sağlığında Türkiye bilmiyor. Halbuki ben ona diyorum ki Türkiye'nin Picasso'su. Çocukken Hamit Hoca
Hocası onu sezmiş. Bu çocukta kabiliyet var. Bir wow hikayesi var ya, onun gibi bir yazdırmış ona. Teşvik olsun diye bir tane altın vermiş. Akşam eve gitmiş babasına. Hocam verdi, yazı iyi beğendi. Bir tokat çarpmış buna. Demiş ki, sokakta altın mı süpürülüyor? Sen bunu nereden çaldın? Demiş ki, baba git yarın hocama sor. Bana niye kızıyorsun? Gitmiş hocaya sormuş. Evet demiş. Bu çocukta kabiliyet gördüm ben. Onun için verdim. Bunun önü açık. Fakat Türkiye maalesef kaldığı yeri bir görseniz insan yaşamaz. Orada ömür tüketti. Tek başına bir de. Ama Kur'an'a ve hatta hizmet ettiği için 2 defa yangın geçirmiş orada. Birincisinde demiş ki bugün biraz kırgınlık var. Kapıyı kapayacağım, arkadan sürgü. Açmayacağım kim gelirse. Uzanmış. Uykuyla uyanık arası derler ya, yarı uyu yarı uyanık. Camı da belki 30 sene hiç silinmemiş. Böyle gözüyle bakıyormuş. Güneş diyor, bir gidiyor, bir geliyor. Yanıyormuş. Üstünde itfaiyeciler geziyor. İlkel bir yer. Osmanlı anı. Mal sahibi damı demiş, şey yapacak da herhalde adamlara gönderdi diyor. Kendine göre yorum yapıyor. Neticede yangın yanıyor, sönüyor. İçeriye bir damla su inmiyor. Bu da bir mucize gibi bir şey. Biraz sonra kendine geliyor, gideyim Sirkeci'ye bir dolaşayım geleyim. Kapıyı açıyor ki bir bakıyor ne görsün meydanda böyle yangından kalma matbaa şeyleri, kağıtlar filan. Böyle kiloluydu kendisi. İyi ki o engamede kalpten giderdi. Allah onu da öyle korumuş. 2 kere yangın geçirmiş. Kur'an-ı Kerim dışında birkaç tane bir Arapça kitap bastık. O zaman niye bastık onu? Talebeler hiç bulamıyorlardı. Niye baskısı yok? İmam-ı Rabbani'nin mektubatı 2 cilt ve okunuyor. İsmail Ağa'da o falan okunuyor o ama kitap yok. Bunu basayım da demiş. Hem hizmet olsun hocamız. Aynı tıpkı basım. Daha önce biri basmışsa basmayalım. Onlar bassınlar, teşvik edelim falan. Basmamışlar. Bastık. Sahaflara gitmiş bir talebe. Cebinde 500 lirası var o zaman. 500 lira bugün büyük para. Koymuş alacak. Sormuş birine, mektubat var mı? Yok. Nerede bulabilirim? Ya demiş, sen şeye bir git, o basacaktı. Belki basmıştır. Bize gönderiyor. Kitap da gelmiş, daha açıp bakmamışız şeyden. Böyle yığılı paketleri açmamışız. Mektubat var mı? Var. Açtık. Masanın üstüne koyduk. Çocuk bir baktı, cillop gibi böyle yeni. Ne kadar? 60 lira 2 cilti. Aldı, paket verdik. Ondan sonra dedi ki, bak cebimde 500 lira var. Sahaflarda aradım, bulamadım. 500 lira verip alacaktım. İlk bastığımız kitap Arapça mektubat. Ondan sonra bir hadis kitabı bastık. Bu da eğitim camiasında çelik çekirdek gibi o kadar zor bir kitap. Onu Hatat'a yazdırdı. Metinlerde çok yanlışlar var diye yeniden onu bastık. Ve Erzurum'dan bize telgrafla 25 takım istediler okutacağız diye. Böyle bulunmayan kitaplara bastık yani. Türkiye'nin her yerine. Geliyorlardı bizi almaya. Sonra bir dağıtım şirketi kuruldu. Babali'de. Çok büyüktü o da. Anda diye, ana dağıtım. Anda kuruldu. Bütün Samsun'da, Erzurum'da, şurada burada şubeler açtı. Fakat onlar da bir yangın geçirdiler. Yangından sonra kapandı. Kağıt suyu yedi mi bitti. Yanmaz.
Kağıdı tutuştur balyada o yanmaz. Ama suyu bastılar. Bir de kağıt fabrikası kurdular bunlar. Bütün ağırlığı da oraya verdiler. Devam etmedi anda. Yağmur Yayınevi, Cağaloğlu Yayınevi, Bozkurt Yayınevi, Salah Bilici Yayınevi. Salah Bilici Yayınevi Muzaffer Ozak Hoca teşvikiyle kurulmuş. Süpürgeci Han vardı Laleli'de, orada kurulmuş. Fakat onun herkesin hani bir branş olur. Kimisi diş doktoru, kimisi kalpçi filan. O da eğitim kitaplarına ağırlık vermiş. Arapça eğitim bu harf inkılabından sonra basılmamışlar. Bazı da yasaklı olmuşlar. Mızraklı ilmihali bile yasaklamışlar. Muzaffer Ozak Hoca Allah rahmet eylesin. Bu noktada zirve. O amaçla kurulmuş. Çok büyük hizmetler etmiş. Daha hatırıma gelen İrfan Yayınevi var. Derya Dağıtım var. İrfan Yayınevi Mustafa Pektut müftüydü o. Çok güzel bir insan, Konyalı. Oradan 3 yayınevi çıktı, Damla çıktı. Damla, Yağmur, Derya, altta da Derya Dağıtım. Üste damlıyor, sonra yağmur oluyor, sonra Derya Dağıtım oluyor. Derya Dağıtım da çok büyük hizmetler yaptı dağıtımda. Ötüken eski. Hatırıma gelenler, Ötüken eski. İnkılap remzi bunlar eğitim. İnkılabın bir hatırası var, anısı. Hatırası şu. Şemseddin Sami'yi keşfetmiş. İnkılabın sahibi Ermeniydi. Fakat Türkiye'de bir numara inkılap. Şemseddin Sami'ye demiş ki, Boğaz'daki filan yalı emrinde, bahçıvan emrinde, aşçı emrinde, kütüphanesi de emrinde, sen yazacaksın, ben basacağım. Kârı da ortak demiş. O kamusu yazmış. Bu teşvikle. Kamus yazmış. Onu keşfetmiş. Kamus onun eseri, inkılabın. Ondan sonra Tanrı Buyruğu var. Basıldı. İzmirli'nin. O da güzel bir eser. Sönmez Neşriyat kuruldu. Sönmez Neşriyat o kadar büyüktü ki Hürriyet Gazetesi'nin 3 milyon lira borcu varken Sönmez'in bankada 3 milyonu vardı. Ama nasıl kurulmuş biliyor musunuz? Çok bakir kültür sahası. Böyle büyük bir şey yapalım, şirket kuralım. Anadolu'daki şuurlu köylü, affedersiniz, ineğinin birini satmış, hisse almış oradan. Oraya ortak olmuş. Neden? Hizmet edecek kültüre diye. Şuurlu bakın. Hisselerini de blok satmamışlar. Konya'da yağ tüccarına, basma tüccarına işte 10 tane, 20 tane, 50 tane böyle dağıtmışlar. Anonim şirket büyümüş. Çok da güzel Ahmet Davutoğlu Hoca'nın kitaplarını bastı. Selamet Yolları. Müslim. Takım bunlar. Büyük hizmetler yaptı. Bir de takvim bastı. Çok büyük takvim tirajı vardı. Fakat zamanla şeye geçti. Blok topladı. Birisinin eline geçti. O da yayın evini şey yaptı. Çok güzel eserler çıkardı. Yayın evlerinden ilişkilerimiz kitap alır satardık. Mesela Ömer Nasuh Efendi'nin Bilmen yayınları vardı Malta'da. Herkes gibi biz oradan alırdık. Toptan satardık. İlişkilerimiz böyle. Yağmur Yayınevi İsmail Dayı vardı rahmetli. Balıkesir milletvekili oldu. Bu tıp doktorluğunu bırakıp yayınevi açtı. Öyle kitaplar bastı ki harika kitaplar bastı.
harika kitaplar bastı. Çok hizmet etti. Yayın evi devam ediyor. Başkasına geçti. Ediyor. Bir mali hesap uzmanı vardı. O da Cağaloğlu Yayın Evi. İhsan Babalı. Erenköy cemaatine. Cağaloğlu Yayın Evi. O da kaliteli kitaplar bastı. Hikmet Neşriyat. Fizilali bastı. O da eski. İşte geriye bakarsak İstanbul'un etileri orasıymış. Mesela Milli Eğitim Müdürlüğü var köşede yanan. O ışıkların sol tarafındaki bina Topbaş ailesininmiş. Orada otururlarmış. İkametgârlarıymış. Bahariye Mensucat'ın sahipleri. Şeyden de şimdi BİM'in de büyük ortakları vardı ama satıldı mı bilmiyorum. En büyük bütün kardeşler orada otururlarmış. Bahariye Mensucat. Ve Kazım İsmail Gürkan diye bir profesör. Eskiden Hilali Ahmer Caddesi'ymiş orası. Sonra Kızılay'a, sonra Kazım İsmail Gürkan Caddesi. Evi oradaydı. Bütün doktorlar, zenginler, fabrikatörlerin oturduğu bölgeydi orası. Valla her işin kolaylıkları olduğu gibi bizim meslekte çok zor. İyi bir plan, proje olmazsa, fizibilitesi olmazsa eksi verir. Ama ihtiyaca göre, talebe göre olursa o zaman değişir iş. Yok, ihtiyaca göre değil de işte hatır için basayım, hatır için şey yapayım derse o insanı zarara sokar. İşte şöyle tabir edilir, ev sahibinin bir evi, kiracının bir evi. Şimdi biz bütün matbaalarla fason yaptırıyoruz, teklif alıyoruz. Şu matbaa bize uygun, orada bastırıyoruz. Fakat zaman zaman öyle sıkıntılar çektim ki şimdi nasıl anlatayım? Dönersek Seka'ya, ben Kur'an-ı Kerim basıyorum. Oradan aldığım bir şamua diye bir kağıt var. Sadece o şamua kağıda Kur'an-ı Kerim filan basılır. Para yatırıyorum fabrikaya, talepte bulunuyorum. Önceden para yatıyor. 16 ay kağıt alamadım. Yarın yapacağız, vereceğiz. Öbür gün yapacağız, vereceğiz. Ya 16 ay bir parayı yatırır da ticari bakımdan sen bunu çeviremezsen bu adeta hiç mantıkla da bağdaşmaz. Bekledim, alamadım. Sonra kalktım gittim Ankara'ya. Nereye? Sanayi Bakanlığı'na. Dedim ki ben bu işi yapıyorum Türkiye'de. Bakın banka kağıdım burada. 16 ay geçmiş. Ben nasıl kâr edeceğim buradan? Nasıl işimi çevireceğim filan? Beni şeye kadar çıkardılar, bakana kadar. Bakan dedi ki sen bu şeyini bir özet olarak yaz. Özel kalemi bırak. Cuma günü genel müdür gelecek. Ben bunu gündem edeyim dedi. Güzel. Cuma günü gelmiş. Genel müdürü arz etmiş. Genel müdürden de bana yazı geldi. Dedi ki talebiniz işte 8 günde mi 15 günde mi teslim edilecektir. Yani böyle sıkıntılar çektik. Böyle sıkıntılar çektik. Yani anlatamam. Doğru değil mi şimdi? 16 ay ben para yatıracağım da. Şimdi bazı işler var. Dün bir yere gittim. Kırtasiyeci. Biz diyor 12 ay süreli kırtasiye satıyoruz. Kalemci. 12 ay vadeli satıyor. Biz 16 ay üretim yapacağımız ham maddeyi almakta güçlük çekiyoruz. Sonra Türkiye'de ilk cepte taşınan ince Kur'an-ı Kerim'i izin vermiyordu bakanlık. Niye izin vermiyor? Bu kağıdı tütün sarmakta kullanılır diye baskı kağıdıyla onu ayırıyor. İzin vermiyordu.
Ne zamana kadar demin bahsettiğim parasının hesabını bilmeyen Bozkurt muvaffak olamamış. Türkiye müessili Tahtakale'de bir Musevi vatandaş, Avusturya'daki kağıt fabrikasının temsilcisi. Hiç o da yapamamış. Geldi bize iş. Ben bakanlıkta görüştüm ya. Kalktım yine gittim. Bir tane de kitap aldım. Dedim ki ben bu kitabı Beyrut'ten, Bodrum altı basılan şeylerden alıyorum. Sıhhatli mi değil mi bilmiyorum. Oraya giden talebeler gelirken yanında getiriyorlar ama ben rahat değilim. Bunu isterim ki ben basayım. Basamıyorum. İzin vermiyorsunuz. O Musevi vatandaş beni tiyo verdi. Dedi ki bakın, sigarayı söndürdü kağıtta. Sigara yapılan yerin kenarında böyle kül olur. Bu kül olmuyor. Siyah bir iz çıkarıyor. Bu matbaa kağıdı. Bunu anlatın orada dedi. Hiç ona gerek kalmadan gittiğim şahıs dedi ki biz bunun için varız kardeşim, hizmet için varız. Madem şöyle bir talebim var, bize dedi şu evraklarını getir, biz sana izin verelim. Ama iki bakanlıktan çıkıyor. Bir Sanayi Bakanlığı, bir Ticaret Bakanlığı. İkisi de mutabık kalmaları lazım. O tamam dedi. İzin veririz dedi. Ticaret Bakanlığı'ndan çöz. Bu sefer çıktım oradan, ne yapayım? Ticaret Bakanlığı'nda tanıdığım yok. Nasıl çözerim ben bu işi? Her yerde bir referans lazım. Peki ben Sultanahmet'te 6 ay kiracısı oldum. BP İstanbul Bölge Müdürü Elme Dağı'nda. Ama Sultanahmetli doğma büyüme. Hemen ona gittim. Yahut o Ankara'ya gitti. Merkezde görev aldı. Ona gittim. Hem dedim hayırlı olsun yeni görevin. Hem dedim böyle bir çözüm içindeyim. Ticaret Bakanlığı'nda tanıdığım yok. Yardımcı olur musun? Dedi ki Ticaret Bakanlığı'nda bu işe bakan müdür emekli oldu. Biz bünyemize aldık onu. Daha kolay çözülür. Ne istiyorsa ben öğreneyim, sana söyleyeyim. Bana gönder. Ben de hemen şey yapayım. Evrakları hazırladım. Acele postayla gönderdim. 2 bakanlıktan da bir haftada çıktı. Geldi bana izin. Bir hafta sürmedi. Geldi kağıdın ithaline iş. Avusturya'da bir kağıt fabrikası çok güzel yapıyormuş bu işi. O zaman da kazanları 5 ton kadar yapabiliyormuş. Yani fazla çapı o kadar. 5 ton sipariş verdik. Dedi ki parasını yatıracaksın, bilmem ne limanına teslim edeceğiz. Fakat o günkü para 400 lira tutuyor. O 400 lira bizde yok. Yapı Kredi Bankası'nda benim iş yaptığım bir arkadaş vardı. Müfettişmiş abisi. Ben de kendime o Bozkurt'taki basamadı ya, ona gittim. Böyle bir izin aldım. Beraber basalım dedi. Bayram ediyor. O zaman dedim benim param yok, bana takviye yapın, bu kağıdı getirelim. Peki. Ne lazım? Paranın dışarı transferi lazım. Transfer edilecek ki orası onaylansın. O arkadaş yardımcı oldu. Parayı Yapı Kredi'den transfer yaptık. Ertesi günü şey kapandı. 70 sent muhtaç ya Türkiye. Kapandı şey. Bak Kur'an'ın büyüklüğüne bakın. Ertesi günü de artık uzun bir zaman para transferi yapılmadı. Biz gönderdik. Kağıdımız geldi. Bastık. 50.000 tane bastık. O işi de Türkiye'de ilk defa bizim firma basabildi. Parasının sayısını bilen basamadı. Kitap serüvenim. Ben ilk defa Mustafa Yazgan, merhum Sezai abi diyoruz biz ona. Bir de Necip Fazıl. İlk tanımam şöyle oldu.
Refik Bürüngüz diye bir iş adamı, cam tüccarı. Gedikpaşa'da binası var. Orada bir oda tahsis etmiş onlara. Gelin burada sohbetinizi, toplantınızı yapın diye. Sene 1960'lı yıllar. Ara sıra onlara ben de takılırdım. Orada tanıdım Necip Fazıl ilk. Recai abi, Sezai abi. Ondan sonra Mustafa Yazgan bunları. Ondan sonra tanımamız çok uzun şeye dağıldı. Benim karşımda bürosu vardı. Orada yazardı. Bir gün baktım kapıya çıkmış. O zaman şey yok. Nerede bulacaksın? Yokluk var. Gaz sobasının deposunu eline almış. Bakınıyor şimdi ben bunu nereden doldururum? Bir dev yazar bunu mu düşünecek ya? Sobasını yakan olacak, ihtiyacını temin eden olacak. Derken benim gözüme ilişti. Ben de bir çalışan eleman vardı, Çankırılı, Remzi ismi. Remzi dedim, git bak bu amca var ya dedim, elinde depo var. O bilmez onu Necip Fazıl'ı falan. Koş kap elinden, ben doldurur gelirim. Verin depoyu de. Biz bir kışlık büyük varile petrolden alırdık. Kışında biz de gaz sobası yakardık ısınmak için. Bir daha da git sobasını yakıver güzelce. İhtiyacı olursa başka yerde aramasın. Siz bana haber gönderin ben gazınızı temin ederim filan de gel dedim. Sonra üstad bazen öyle bir gürler ki böyle hani lodos eser ya hava böyle deniz kabarır. Kızlar ortalık böyle çocukları giremez yanına. Haşlar. Küçük şimdi Emrah var. O zaman küçük. Emrah'ı salıveriyorlar odaya. Dedem dedemiydi. O lodos modos bir şey kalmıyor. Dedeciğim diye sarıldı. O şey yapan gidiyor. Öğrenmişler şeyi de çözmüşler onlar. Bir gün İstanbul Hademeye Hayrat derler de bir de Din Görevlileri Derneği Spor Sergi Sarayı'nda bir büyük konferans tertiplemişler. Kimler yok ki? O ekonomist Sabahattin Zaim Hoca'dan tutun, Abdurrahman Gürseci Hoca'dan tutun. Ne kadar konuşmacı var. O da o Kabe Yolları diye bir program. Beni aradılar, dediler ki sana yakın üstad bize gelebilir mi şu tarihte konuşmaya? Gittim konuştum, olur dedi. Sözünü aldık, dedim gelebilirmiş, müsaitmiş. Önceden oluyor, bir ay falan önce. Günler yaklaştı, yarın mesela konferans. Bana dediler ki Erenköy'e gidip gelmek zor olur. Sen onu Konyalı lokantasına bizim adımla gidin, orada yemeğini yedir, bir taksiye at getir dedi. Dedim ki üstadım yarın şu saatte ama yemek konusunda Konyalı'da yemek yiyeceğiz, oradan bir taksiye atıp gideceğiz. Onda da mutabık olduk. Sonra gittik taksiyle. Öyle bir vazife taksimi yapmışlar ki görünce Necip Fazıl herkes esas duruşa geçti filan. Spor Sergi Sarayı'nın alt katı vardı böyle. Oraya indik beraber. Bana dedi ki önceden tembih etti. Benim yanımdan hiç ayrılma. Bu tembihi yaptı. Sonra aşağıya indik. Birisi şey oldu. Ortaya çıktı. Yaklaştı yanına. Böyle kol kola gibi. Ben de bu taraftayım. Dedi ki Necip Fazıl nasılsın? Necip Fazıl'ın oğlu veya torunu yaşında bunu söyleyen. Ben yadırgadım. Ne küstah adam ya Necip Fazıl, üstad bir şeydi. Necip Fazıl asker arkadaşın mı filan. Bayağı yadırgadım ama şuradan Türkçe aksanında bu yabancı dedim ben. Belli ediyor. Neyse koridor uzun.
konuşa gittiler. Salon o tarafa gideceğinde o kayboldu. Biz salon tarafına geçtik. Böyle bir yer var çevrilmiş. Hatipler orada bekliyor. Ben de üstadla gittim. Sabahattin Hoca, Abdurrahman Hoca olunca kenara çekildim. Ben buradan bekliyorum. Sonra orayı da terk ettim. Öbür tarafa gittim. Neyse eskiden 2 gazete çıkardı. Bir sabahtan çıkan gazete, bir de öğleden çıkan bir gazete vardı. Şu anda isim aklıma, akşamüstü çıkan gazete. Tam sayfa bahsetti. Böyle bir spor sergi sarayı kalabalık görmedi diye. Tan gazetesi. Neticede ertesi günü şeyden hoşlanırdı o, teşekkür için. Harikaydınız akşam filan söyleyeceğim ki biraz öyle hoşlanır. Dedim güzeldi filan derken onu soracaktım, ben unuttum. Sen dedi akşam dedi yanımda gözükmedi. Dedim ki Sabahattin Hoca var, onların yanında kenardaydım, sizi arkada görmemişsiniz filan dedim. Dedi akşam dedi ben soracaktım onu, kimdi o dedim yanındaki. Dedi ki bir uçakta otururken yanımda bulundu. Ya bilerek ya bilmeyerek. Bilerek ya bilinçli olarak oturturlar. Tesadüf olmasa da biraz Rus menşeli bir istihbaratçıymış. Adamlar bir boşluktan bile istifade etmek istiyorlar. Niye? Bir kokteylde demişler ki ona, kalemini bizim tarafa çevir, Moskova'nın yarısını size verelim. Mecazi anlamda Moskova'nın yarısı. Ama demiş sen yazmazsın, seni tanırız, biz sana da zırnık vermeyiz demişler. En ciddi sözler şaka olarak söylenen sözler. Böyle enteresan şeyler yaşadım üstadda. Üstad İş Bankası'nda müfettişmiş. Oradaki kaymaklı kadayıfı terk ediyor eliyle. Dergiyi nasıl çıkaracağım, yarın nereden para bulacağım, nerede basacağım diye sefillerle boğuşuyor. O anda da beni davet ettiler, çağırdılar daha doğrusu, gelir misin? Gelirim filan. Arabanı da getir. Oradan orası 200 metre yer. Sormadım niye. Gittim ki bir baktım. En son durumda ayakta duracak hali yoktu o Parkinson hastalığı. 2 kişi burasına girmişler, taşıyorlar. Aydınlar Ocağı'na gidecek de Ayhan Songar Süleyman Bey'e doktorlara danışacaklar ben ne yapayım diye. Geldik Fatih'teki kapalı bulamadık. Neyse yanımdaki arkadaşlar onu mihmandarlık yapanlar demişler ki bir şeye gidelim. Üstada teklif etmişler. Onlara demiş ki bu halimi görmüyor musunuz siz? Ben bu halle nereye gideyim? Deli misiniz demiş ya, gidemeyiz demiş. Onlar haber olmadan bana söylediler. Beni seviyor, beni kırmaz diye. Ben de benim arabayla götürüyorum. Çalıştırmadan dedim ki yanımda oturuyor. Bugün dedim hiç işim yok. Boşum dedim. Gel dedim bir gidelim. Ben de dedim uzun zamandır hiç gitmedim. Bir eksiklik hissediyorum. Bir gidelim de bir ziyaret edelim, bir çayını içelim. Sen de mi dedi bana böyle. Peki dedi ama arkasından. Hemen gittim Cağaloğlu'na, genel merkez Yeşilay'a. Selahattin Bey var genel başkan. Dedim ondan sorayım. Bir telefon edelim. Olur ki birisi alır bir yere götürür. Bu hasta adamcağızı oraya taşırız, rezil oluruz. Ondan sonra hemen bir dakika geliyorum dedim. Asansörle çıktım. Telefonu var mı başkanım? Var dedi. Bir arar mısın dedim. Aradı. Hoş beş ettiler. Bana verdi. Ben de dedim ki eski hukukumuz var ya, böyle gelemiyoruz, bizi bağışla, affet filan. Aksekili dedi. Sen dedi ben aramazsın ama dedi aradığın zaman da önemli bir iş için ararsın. Dilinin altından baklayı çıkar dedi. Ziyaret edeceğim müsait mi derken bir de misafir getireceğim dedim. O misafir kim diye sordu.
Dedim Osman Yüksel Ser'den geçti. Cennetle müjdelenilir ya bir insan. O kadar sevindi. Güvercinin kanadına kat da al gel anlamında o kadar. Neyse bu oradan alınca izin bilen birisi varmış. Ben bilmiyorum. Bulduk gittik. Hiçbir kaydetmeye falan şey yok. Hazırsız yakalandık. Halbuki o bulunmaz ikisinin ömrünü orada anlattılar. Muhasebesini yaptılar. Sen ne kadar yattın, ne zaman işte şurada, şu, burada, bu hep anlattılar birbirlerine. Fakat üstadın son durumunu şöyle müşahede ettim. Oturuyor, gözleri biraz görmeyi zayıflamış. Şöyle bir kalemle dimağda en ufak bir şey yok. Halen yazardı. Büyük harflerle alfabe gibi yazar. Öyle yazıyordu. Son gününe kadar kalemi düşürmedi elinden. Çok şeyler dinledik. Zamanla bunlar insanda şey bırakmıyor. Bir tanesi belleğimde, hatırımda kalan bence en uç kayda değerdi. Osman Yüksel Üstad'a diyor ki, fi tarihte diyor, ağır cezada yargılanıyorum. Yargılanmış, en son karar aşamasındaymış o gün. O celse, mahkeme karar verecek. Ağır cezada. Mahkeme reisi demiş ki, sen entelektüelsin, okur yazarsın. Senin bilmemen mümkün değil. Bir başbakanlık genelgesi var. Bu genelgeye muhalefetten yargılanıyorsun. Özü ne genelgenin? Diyor ki genelgede Allah'tan ve peygamberden basın yoluyla bahsetmek yok. Yani öyle bir hani ağır hükümler falan değil. Normal günlük rutin gibi şeyden o cümleyi kullanmayacaksınız diyor yayınlarınızda. O genelge öyle. Ne diyorsun? Savunmanı yap, karar vereceğiz. Başbakanlık genelgesine muhalefet. Düşünüyor şöyle bir kısa, cevap veriyor. Diyor ki, onlar Allah'tan, peygamberden yasak. Ne diyorsun? O da bir şey duyarız. Herhangi bir sohbet esnasında bir şey duyarız. Şoke oluruz. Yahut şokenin de şokesi oluruz. İlk cümle ne kullanırız? Şaşkınlık alameti olarak ne deriz? Allah Allah. Hiçbir nokta, virgül, harf katmadan siz yasak diyorsunuz ya. O da diyor ki Allah Allah. Hani ne günlere geldik onu da ben duruyor 3 defa böyle. Allah Allah diyor şimdi. Suçluyorsun Allah Allah. Mahkeme reisi başka hiç kelime cümle kullanmayınca, 3 defa tekrarlayınca ayağa fırlıyor. 2 elini havaya. Bu müdafaya diyor, bu savunmaya berat verilir, berat verilir, berat verilir diyor. Çok Mehmet Şevket Eygi'yle de anılarımız var. Bedir Yayın Evi'ne sahibiydi. Aynı zamanda da günlük bir gazetesi vardı. Güneş matbaasında basılır. Tirajı da çok yüksekti. O güne göre Cumhuriyet'ten yüksek. 100.000. Bir de bir marka daha vardı. Yeni Ortam mı neydi? Evvela Yeşilay'ın altında dizilirdi. Şeyde basılırdı, Güneş Matbaacılık'ta. Adliyenin yanında bir yere taşındı. Zaman zaman o da bazı mahkemelerde gün aldı filan. Yurt dışına gitmesi oldu. İş yeri benim karşımdaydı.
Şevket Bey de çok mücadele verdi. Çok mücadele verdi. O zaman gazete çıkardığı zaman derdi ki yarın Beyazıt Camisi'ne gelin sabah namazında. Gazetede yazardı. İnsanlar da nasıl gelir biliyor musun? Meydan dolar. Camide olduğu gibi meydan da dolar. Bir seferinde Sultanahmet'i gösterir. Meşhurdur sabah namazları şeyi. Burada Topbaş ailesini rahmetle anmadan geçemeyeceğim. Çünkü evvela Sabah gazetesiyle başladı. O çok destek verdiler. Sabri Ülker Bey filan reklamla çok destek verdiler. Acayip. Sezai Bey de orada yazardı. Sütun adı altında yazardı. Tohum orada atıldı. Şevket Bey'le nüve buldu, devam etti. Yeni İstiklal çıkarırdı ondan önce, günlük çıkarmadan önce. Yeni İstiklal gazetesi 15 günde falan bir çıkar. Kemal diye bir gazete satan vardı. Kadıköy vapurunda onu satar, Yeni İstiklal'i filan. Ondan sonra alır götürürler, tekrar bırakırlar filan. Demokrat Kemal adı. Yeni İstiklal'den Günlük Gazete'ye döndü. Ve yaptı. Yani bugünkü şeyin temelinde o var, onlar var. Bir gün yurt dışında Şevket Bey, benim karşımda bir gazete makinesi almış. Oraya kuracak. Kendisi yurt dışında yine bir gazete çıkaracak. Sabahtan filan, bugünden filan sonra. Yok. Barut bitmiş. Makineyi almış ama kurup da çalıştıracak imkanı yok. Baktım yaşlı baktım Konyalı lokantasının sahibi Hacı Mustafa amca. Bastona dayanmış geldi. Orada bir Nurettin diye bir delikanlı var, dizgici. Ama tenekeyle de kum taşıyordu. Oğlum ne yapıyorsun burada? Çalışıyoruz amca. Ne çalışıyorsunuz? İşte makineyi. Niye? Yok demiş, barut bitti amca. Çıkarmış, 1-2 bin lira para vermiş. Çabuk bitirin oğlum. İhtiyaç var. Çok yokluklarla, çok imkansızlıklarla. Şevket Bey çok titizdi. Çok söyleyiverin, prensipliydi. Öyle şeyler getiriyorsunuz ki teşekkür ederim size. Bütün matbuatın uç VIP yazarları, genel müdürleri, bir tane Tan matbaası vardı bu ozanların babasının meydanda. Orada bir Erzurum kıraathanesi vardı. Orası aşçı dükkanıydı önceden. Aşçı da kim? Bir amca, sakallı, takkesi var filan. Hacı Fettah. Lokanta Hacı Fettah. Onu kızdırmak için gidiyor o şeyler. Meşhur yazarlar, genel müdürler onu kızdırmak için. Necip Fazıl da onu kızdırmak için gidermiş. Kızması şu. Kızınca Hacı Fettah ağzındaki baklayı çıkarıyor. Onu konuşturmak için kızdırıyorlar. Biliyorlar zaaf tarafını. Necip Fazıl bir gün misafiri götürmüş lokantaya. Ona demiş ki pilavı tereyağdan ama o kadar nefis. Şunu götür de demiş, üstüne biraz nohut, fasulye bir şey koydur demiş. Gitmiş. Gözlük böyle. Biraz demiş nohut. Kepçeyi Necip Fazıl'a doğru çevirmiş. Demiş ki, bunun bileceği iş değil. Misafirine dua et. Yoksa kafana kepçeyi vurmuştum. Senin muzipliğin bunu göndermek. O pilavın üstüne bir şey kondurmazmış.
Mis gibi pilav. Pilavı mundar ediyorsun gibi. Onun kızarmış ona. Bunun gibi bazı şeyleri, zaaf taraflarını Hacı Fettah aşçı olarak o anılar var. O çok, bütün şimdi hayatta olan olmayan herkes bunu bilir. Bir de meşhur bugün Sultanahmet köftecisi denilen köfteci aşağıda şeydeydi. Yerebatan'ın orada dükkanlar vardı. O dükkanlardan bir tanesi 2 katlı ahşaptı. Orada bir tekel bayisi vardı. Meşhur işkembeci vardı. Otobüsler oradan geçerdi o zaman. Otobüsler. Orada da 2 katlı küçük bir köfteci dükkanı vardı. Bugünkü meşhur olan orada başlamış. 2 tane ustası var. Bu ustalar da hakikaten meşhur olacak kadar kaliteli yaparlarmış. Hatta İsmail Usta birisinin bunlar piyaz biraz ağırlaşırsa, kendisi yemezse müşteriye yedirmez, dökermiş. Yani öyle tanınmışlar. Meşhur köfteci oradan doğdu. Onlar yıkılınca dükkanları Türk Edebiyatı'nın Cevri Kalfa Okulu'nun yanındaki binada şu anda meşhur. Orada bir kasap vardı, Erzincanlı. O kasapla anlaştılar, onu ortak aldılar. Oraya geçtiler ve büyüttüler işi. Vallahi alışveriş bize Mahmut Paşa yakındı. Oralardan yiyecek ihtiyaçlarını falan oradan temin ederdik ama eskiden fakirlik olduğu için şimdi bakıyorum, bu hafta gördüm, 2. el satan mağazalar başlamış. Eskiden mahallelerde eskici geçerdi. Hanım, eski elbiseler, eski şeyler alınır filan diye. O zaman bunlar saatler arası geçenler olurdu. Beyoğlu'ndan, oradan az kullanılmış filan. Götürürler, tahta 2. el satanlar olurdu. 1. el nereden alacak? Sonra fakirlik şöyle, yamalı ayıp değil, temiz olsun felsefesi vardı. Pantolon ayıp değil yamalı ama temiz olsun. Ve bu ceketi 2'ye çevirtir, içini dışına, onu giyerler. Nerede? Bakkalda paket sigara alan parmakla gösterilir. Açık taneyle satılır. Bizim çocukluğumuzda bir Cemal Efendi vardı. Benim ustam beni alıştırdı. Onu dinlemeye giderdik Tahtakale'de ve epey bir haftada bir aküyü tazelerdik. Onun derslerinden biz yetiştik. Çünkü o yaşıyordu. Cemal Efendi yaşıyordu. Yaşadığı tesir ediyordu. Biz onu çekiyorduk. Muzaffer Hoca'ya bazen devam ederdik. Yani o zaman çok yaygındı bu makaralı teyipler filan. Şehzade başında bazı hatipler cami dolardı. Kürsüde belki 100 tane mikrofon o şeyler. Onları dinlerdik. Şimdi Cağaloğlu'nda matbaalar, mücellithaneler oradayken kitapları taşırken at arabasında taşıyorduk. At arabaları. At araba, böyle araba sonradan çıktı onlar. Şeyde de öyleydi, Tahtakale'de ambarlara falan at arabalarıyla taşınırdı. Tabii var. Mekanlar eskiden bir kere ekonomik olarak ucuzdu. Şimdi kirayı karşılamak bir yayıncının harcı değil. Tutuyor %100, %200 zam yapıyor ki bunların altından kalkılmaz yani. Çok yüksek. Ardiyesi de yüksek. Hepsi yüksek. Vallahi biz alışmadık şeye. Bu Sultanahmet'in kalabalığı bizi çok şeye uğrattı. Turizm dediğimiz zaman Ekim filan geldi mi evli evine köylü kimse kalmaz. İncin top oynardı. Hiç kimse yok. Ne zamana kadar? Nisan'a kadar filan, Mayıs'a kadar elle tek çekilirdi. Şimdi
12 aya yayıldı. Hatta 24 saat insan bitiyor yerden. İnsan kaynıyor adeta. Ben hiçbir şekilde bir şey getiremiyorum buna. 24 saat insan kaynıyor. Gece git bir de meydanda adam dolaşır. Çok kalabalıklaştı. Toplu taşıma biniyorum mesela. Yabancı hissediyorum kendimi. Yani başka bir ülkede bir yabancı azınlık gibi. Aras'ta yapıldı. Bu Aras'ta çarşısı eskiden böyle değildi. O hayata geçirildi. Ta 80'den sonra o çarşı hayata geçirildi. En azından vakfiyesi var Sultanahmet Hazretleri'nin. Karşılığını bırakmış vakfiyesinde. Nasıl bırakmış? 300 küsür kişi maaş alırmış. Nasıl veriyor bu maaşı? Karşılığını bırakmış. Arasta'yı daha sayısız yerler bırakmış. Alman Çeşmesi'nin karşısında bugün sırayla dükkanlar var değil mi? Bir tanesi vakıfların değil, şahıslara satılmış. Onlar da vakıfmış. Onlar da vakıfmış. Bir tanesi vakıfların mülkü değil. Ve viran, bakımsız, dökülüyor. O meydan Türkiye'nin, dünyanın dökülüyor. Kurşunları kalmamış, pimapenleri takmışlar, 2 kat kaçak gecekondu yapmışlar üstüne. Hiç bunların kamulaştırılması lazım bence. Bakımı yapılması lazım. Eski esere işte buyurun, emanet bu. Bir devirde satmışlar. Değişiklik deyince doğru. Bu da bir değişiklik. Sultanahmet Camii avlusundaki Diyanet Yayın Evi devam ederken arkadaşlar dediler ki biz bir dernek kuralım diye istişare için Birlik Vakfı'na oradan gittik. Bir Ramazan teraviden sonra. Şöyle bir yuvarlak masada toplandık arkadaşlar. Herkese sordular. Biz bir STK dernek olmalıyız. Bazı meselelerimiz artık büyüdü. Ne dersiniz diye herkese teker teker soruldu görüş. Sıra bana geldi. Ben de dedim ki eğer imkan olsa şu anda o müracaat edeceğimiz yer olsa şu saatte hemen dilekçeyi yazalım, buradan gidelim başvuralım. Gecikmiş bir şey bu dedim. Derhal kuralım dedim. Hemen ertesi günlerde kurma kararı çıktı ve 7 arkadaşın içinde bir tanesi ben de kurucu üyeyim. Ve orada yönetimde de uzun zaman bulundum. Ondan sonra dedim ki genç jenerasyon bayrağı teslim alsın, onlara emanet edelim. Biz bıraktık. Bu arada başka ideolojiden olanlar kurmuşlar derneği. Türkiye Basın Yayın Birliği diye kurmuşlar. İkinci Türkiye ismini bir yere veriyorlar. Biz Basın Yayın Birliği, vilayetin karşısında bir handa büromuz vardı. Kurduk. Bir müddet geçti ama maddi imkansızlıklar içindeyiz. Sektördeki arkadaşlar alışmamışlar bu işe. Toplu cemiyetçiliğe. Gel seni üye yapalım. Vereceği para 20 lira, 30 lira yıllık. Bana ne verecek dernek diyor. Ben de diyorum ki anonim şirkette 10 liralık hisse aldın, kar mı bekliyorsun? Dernek kar yeri değil, dernek hizmet yeri diyorum filan. Anlata yokluk içinde o basın yayın birliğine devam ettik. Yine bizim dışımızdaki olan, ideoloji olanlar, onlar da meslek kurdular. Biz de dedik ki meslek kuralım arkadaşlar filan. Kurduk. Sonra dedim ki bunun önüne bir Türkiye kelimesini biz orada kaçırmışız. Burada kaçırmayalım. Türkiye kelimesi koyalım. Koyduk. Onda da epey bir şeyim oldu. Çünkü arkadaşlara biraz etkili olan firma sahiplerine daha ne bekliyorsunuz dedim ya. Bugün olmazsa ne zaman olacak dedim ya. Biraz şeyi kaçırdım yani. Biraz
Ağır geldi onlara. Hemen gitmişler bakanlığa. Olumsuz vermiş şey. Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na sorarmış. Oradaki ideoloji saplantısı olan olumsuz göndermiş. Bize yazı gelmeden sen tanır mısın dediler. Tanırım dedim. Açtım telefon. Böyle bir yazı geldi. Sen onu biraz beklet, biz bu işi çözeceğiz dedim. Çözdük. Sonra işte oradaki arkadaş bana dedi ki merdivenin başında hayırlı olsun meslek birliğiniz ama hedefinizde federasyon olsun, davulda, tokmakta sizde olsun dedi. Sağ olsun o şeyle beraber federasyonda kurduk. Davul da bizde oldu, tokmak da bizde oldu. Kurarken de öyle uzun uğraş yapmadık. Ben duayen olduğum için arkadaşlar arasında bana dediler ki şu kıstas lazım. Ne lazım? 40 tane üye lazım kurmak için. Hiçbirine gidip sormadım. Listeyi aldım elime. Hemen yazdım. Filan firma, filan firma, filan firma, filan firma. 30'ar lira makbusunda kesti. Haberleri yok onların. Bir hafta içinde evrakları tekabül ettik. Götürdük, kurduk. Ondan sonra bir tanesi dedi ki beni çıkarın. 30 lira vermemek için. Diğerleri hepsi hiç itiraz etmediler. Delegesiyim ben şimdi. Federasyon delegesiyim. Federasyon kongrede delegeyiz. Ve şeyimiz de çok güzel şimdi. Ticaret odasında filan komitelerimiz var. O komitede bayağı mücadele verdik. 17 oyla kazandık birinde. Birinde 66 oyla kazandık. 3. kongrede de 120'ye 450 kazandık. Sonra belli bir yere de geldik. Yani belli bir yere geldik. Onun için Kültür Bakanlığı Frankfurt Fuarı'nı bize verdi şeyi. Oranın bakanlıkla hazırlanmasını. O zaman Kültür Bakanı Atilla Bey vardı. Atilla Bey fuara gitti. Ben buradan bir imza defteri götürdüm oraya. Koydum önüne. İmzaladı. Arkadaşlar sizin bu işi yapacağınızı ben tam inanıyordum. İyi yaparsınız diyordum. Hakikaten güzel iş çıkardınız. İnançlıyız, güçlüyüz kelimesiyle bağladı. Rüya gibi bir şey. Demin arz ettim ya. Hani biz alışmamışız. Bu kalabalıklar bize o kadar şey geliyor ki. Alışmamışız. Şimdi bizim bir aşçı hanım var. Sabah 2. vasıtayla geliyor. Şimdi diyor kim oturursa herkes birbirimizi tanırız diyor. O saatte geliyor. 6.30'da işinin başında. 2. vasıtayla geliyor. Şimdi öbür türlü de işe gidenler vapur arkadaşını tanırdı. Şimdi ne mümkün? Ne mümkün? Hiç kimse kimseyi tanımaz. Hiç kimseyi tanımaz. Marmara'ya git, hiç. Kim kimi tanır ki? Hiç. Almanya'ya gittim. Münih'e indim. Yanımdaki bizim misafir bileti, o zaman şöyle bilet var, attı yere. 80 yaşındaki kadın böyle pirifani gözüyle dövdü onu. Al onu dedi. Böyle demedi de o aldırttı ona. Bu şey bir şey hatırlattı bana. Karaköy'de ilk trafik işaretleri kırmızı yeşil orada başladı İstanbul'da. Yaya geçerse 2,5 lira ceza alıyorlardı. Zabıta duruyordu. Bunun şeyi ne? Basında çıkıyor. Geçerseniz size de 2,5 lira. O 2,5 lira bir amele yevmiyesi. Affedersin yere tükürdün mü zabıta hemen cezayı basıyordu. O kadar belediye başkanı değişti ki. Ama onun ismi benim hafızamda kazındı. Mümtaz Turan diye bir belediye başkanı. Hiç unutmadım onu. Niye unutmadım? Şehri temizliğe o zaman başlattı. Şimdi muzu yiyor, atıyor. Biri geliyor, kayıyor, düşüyor bir yerine, muzu yiyor, atıyor. Ya çöp şeyini at kardeşim. Ama yok. O kültür yok.
O şey yok. Eskiden şeylerin içinde büyüdüm ben. Sultanahmet'te gayrimüslimlerin. Onlar Ramazan gününde bizim karşımızda çay, kahve, yemek yemezler. Bizim görmediğimiz köşelerde yerler. Bizim karşımızda aynı o da oruç tutuyormuş gibi ne çay içer, kahve içer, ne sigara içer, ne yemek. Şimdi o kaldı mı? Kalmadı. O eser yok. Mahallemizde yoktu. Onlar genellikle Beyoğlu tarafında. Fakirleri Galatasaray Kulesi'nin yanında. Bir de Gülhane Parkı'nda surun dibinde küçük küçük yerler vardı. Oraya yakın diye en fakirleri orada otururlardı. En fakirleri. Bir de Kulesi'nin çevresinde o zaman apartmancılar, apartman dairesine bakan apartman kapıcılar genellikle Sivaslı. Ama onlar yemeklerini dışarıdan yemezlerdi Sultanahmet'te esnaflar. Ne yaparlardı? O yoğurtçuların sırığı gibi bir sırık, sefer tasları böyle. Galata Kulesi'nin oradan çıkar, Galata Köprüsü'nü yayan, getirir herkesin sefer tasını bırakır, dünkü boşunu alır. Fatihli olmak, demin dediğim gibi baştan söyledim ya, nerede oturuyorsun? İstanbul'da. Sur içinde olmak ayrı bir şey, şans. Hele Sultanahmetli olmak ayrı bir şans. Herkese nasip olmaz. Yani Fatih demek, İstanbul demek, fetih demek, ayrı bir şey var, maneviyata şey var. Başka yerden bu tarafı tercih ederim ben.